Bugün adı ölümünden binlerce yıl sonra bile güzelliğe eş sayılan bir kraliçenin hüzünlü öyküsünü konu alacağız. Nefertiti, M.Ö. 1370-1330 tarihleri arasında yaşamış bir Mısır kraliçesi olup Firavun Akhenaton'un eşidir. Eski Mısır döneminde adının geçtiği tüm eserler onun dillere destan güzelliğinden bahseder. Adı güzellik geliyor, güzel olan ya da güzelden gelen anlamına geliyor. Kimi kaynaklarda Nefertiti'nin asıl adının Tadukhepa olduğu, ünlü güzelliğinden dolayı Nefertiti ismiyle anıldığı ifade ediliyor. Kraliçe Nefertiti'nin nereden geldiği ve kökeni tam olarak bilinmemekte olup, bununla ilgili çeşitli varsayımlar vardır. Bunlardan en kabul göreni 18. soy döneminde Firavunların dost ülkelerle iyi ilişkisini sürdürmek için onların prenseslerini alma adetlerinin olmasıydı. Mezopotamya ile Kafkaslar arasında bulunan Mitanni de bu dost ülkelerden biriydi. Kralın da güzel bir kızı vardı. Elleri şifa dağıtan farklı bir kız. Akhenaton'un babası Firavun 3. Amenhotep hastaydı ve Mitanni kralı da tedavi amacıyla güzel kızı Tatopika'yı Mısır'a yolladı. Tatopika, Firavun'u tüm dertlerinden kurtarmak için Tanrıça İştar heykelciğini de yanına alarak 15 yaşında Mısır'a geldi. İşte o zaman Mısır dilinde güzel geldi anlamında Nefertiti diye anıldı ve tarihe de öyle geçti. Kesin olan tek şey onun Akhenaton ile evlendiği ve Firavun üzerinde büyük bir etki sahip olarak onun yanında, hatta bir rivayete göre ondan sonra da kısa bir süre hüküm sürdüğü. Ne gariptir ki genç yaşlarda evlendirilen bu çift hiç de küçük düşünmüyorlar ve belki de gelecekteki dinlerinde temelini atarak güneşin simgelediği ve tüm insanların eşit yaşam hakkına sahip olduğu tek tanrılı bir dinin temelini atıyorlar. Nefertiti'yi bu kadar ünlü yapan yanı, sahip olduğu büyük siyasi güç değil, onu bugün bile bilinir yapan güzelliğidir. Nefertiti, saçları siyah, gözleri koyu renk, ufak tefek ve bronz tenliydi. Elmacık kemikleri avuç içine alınabilecek kadar belirgindi. Kraliçelerin bile gözlerini alamayacağı kadar güzeldi. İyi bir eğitim almış, kendini son derece geliştirmişti. Bir Mitanni kralının kızıydı o. Bakanların hem korku hem de kıskançlık duyduğu bir kadındı. İnsanları büyüleyen, büyüleyemediklerini de zekasıyla kolayca alt edebilen birisiydi. Amacı insanların lideri olmak, ölümsüzleşmek ve tarihe geçmekti. Sonsuzluğun peşindeydi. Kusursuz bir gülüşü vardı. Kadınlığını kullanmayı biliyor ve bu nedenle erkeklerle kısık sesle konuşuyordu. Böylece onu duyabilmek için eğiliyorlardı. Gülüşünü idareli kullanıyor, gülümsediği anda da erkekler kendilerini onun ışığında yıkanmış gibi hissediyorlardı. Firavun Akhenaton'un karısı Nefertiti, kocası ile yeni olan Aton dinini yaymaya çalışmıştır. İktidarda oldukları dönem içinde Mısır kültüründe bir devrim gerçekleştirerek Mısır dininde köklü değişiklikler yarattılar. Çoklu tanrı inancına sahip olan Mısır halkı da onun etkisiyle tek tanrılı bir inanışa doğru yönelmekteydiler. Bu dinin esası birçok tanrı yerine sadece güneş tanrısına tapmaya dayanmaktadır. Akhenaton'un dinsel anlamda sunduğu ve kısmen de olsa kabul ettirdiği yenilikler eski Mısır'ın dini inanışına ve tapınaklarına olan ilgiyi azaltmış, bu da eski papaz ve diğer din adamlarının halk üzerinde güçlerinin zayıflamasına yol açmıştır. Bunun sonucunda da Firavun'un bu yaptıklarıyla eski Mısır dininin temsilcileri olan papazların düşmanlığını üzerine çekmiştir. Nefertiti ve Akhenaton'un yaymak istedikleri bu yeni dinsel amaç uğruna eski tapınakların hepsini yıkarak yeni bir başkent inşa ettiler. Nefertiti'nin çok tanrılı dinden tek tanrılı dine geçişte eşine verdiği destek yüzünden düşmanları artmıştı. Akhenaton bu dini reformu başaramamıştı. Ama yine de Akhenaton dünyanın ilk tek tanrılı dinine inanan insanı olarak anılır. Öteki ilahlara tapan rahipler Nefertiti'nin bu sapkınlıktan dolayı ceza göreceğini söylediler. Düştüğü üzücü durumu da bu cezanın gerçekleşmesi olarak gördüler. Nefertiti'nin düştüğü üzücü durum ise 6 kız çocuk doğurduğu halde taht varisi olacak bir erkek çocuk sahibi olamamasıydı. Bunun tanrılardan gelen bir ceza olduğu söylemi çok sayıda yandaş buldu. Firavun ikinci bir eş alıp ondan Tutankamon adlı bir çocuk sahibi oldu. Dünya bu Firavun'u da ünlü mezarı ve lanetiyle bugün dahi bilmektedir. Nefertiti'nin mutsuzluğunun gerçek sebebi buydu. Mısır'ın en ünlü kraliçesi Nefertiti'nin mezarı yıllarca insanlar için bir bilinmezlikti.
ve hakkında binlerce lanet hikayesi uydurulmuştu. 100 yıl kadar önce Krallar Vadisi'nde bulunan isimsiz 3 mezardan birisinin Nefertiti'ye ait olduğu gündeme gelmişse de bu yakın zamana kadar araştırılmamıştı. Birkaç yıl önce İngiliz bir Mısır bilimci bu olayın peşine düşmüş ve mezara girmeyi başarmıştır. Yapılan incelemelerde bir kolu eksik olan mumyanın henüz yaşarken gövdesinin sağ tarafında kesici aletle açılan bir yara sonucu öldüğü sonucuna varılmıştır. 30 yaşlarında bir kadına ait olan mumyanın sol kulağında çift küpe deliği görülmekte. Firavun dönemi Mısır'ında Nefertiti bu şekilde kulak deldirmiş tek kadın olarak biliniyor. Mumya özenle tahnit edilip mezarına yerleştirildikten kısa süre sonra mezar soyguncularının hedefi olmuş. Soyguncular kendilerinden beklendiği gibi mezardaki ve mumyadaki değerli mücevherleri ve eşyaları alıyor. Bunlar mumyanın mevkisi, gücü, cinsiyeti gibi özelliklerini yansıtan alametler. Ancak hırsızlar bir mumya için en kötü kehaneti gerçekleştiriyor. Mumyayı tahrip ediyorlar. İşlem o kadar kasti ki yüz ve özellikle ağız başlıca hedef seçilmiş. Başındaki peruk bile lime lime edilmiş. Ciddi bir öfke duyulan mumyaya en büyük kötülük yapılmış. Mumya hem canlılar aleminde hem de ölüler diyarında kimliksiz bırakılmış. Ruhun sonsuzluğuna giden yolculuğu yarım kalıyor. İnanışa göre artık adını söyleyemeyecek ve tanrılar onu tanımlayamayacak. İki dünya arasında kalmış bir ruh olarak sonsuza asla erişemeyecek.